Selamlar The Boys hayranları, gören göze hoş geldiniz. Bu videom The Boys'un 5. sezon 6. bölümünün 2. fragman inceleme videosu olacak. Fragmanda bir sürü yeni detay vardı, bir sürü gönderme vardı, oradan oraya çıkıyorlardı ama sonuç olarak Homelander'ın ne yapmaya çalıştığını, ne istediğini falan anlayamıyor insan. Artık doğaüstü buluşma kısmını geride bıraktığımıza göre dizideki karaktersizliğin vücut bulmuş hali olan Homelander abimize geri dönebiliriz. Homelander bir bölümde en az yozlaşmış, en az karaktersiz gibi görünen kişi ise o bölümdeki işlerin çok boktan bir hale alacağını anlamışsınızdır herhalde bugüne kadar. Fragmanın başlarında Hughie ve Starlight'ın gelecekte olacaklar hakkında oldukça umutlu konuştuklarını görüyoruz. Ancak bu dizide umutlu konuşursanız başınıza gelmeyen alt kalmaz. Planları Bombsite'ı bulmak ve V1'e ulaşmak ve Homelander'ın onu ele geçirmesini engellemek üzerine kurulu. Hughie onu rahatlatmaya çalışıyor ama bu sahneler Butcher ve ekibinin karanlıkta devasa bir tarlaya daldığı görüntülerle kesiliyor. Sanırım bu durum Homelander'ın gökyüzüne dev bir lazer fırlattığı sahneyle bağlantılıydı. Görünüşe göre Homelander V1'i çoktan ele geçirmiş. Çünkü hemen arkasında muhtemelen V1'i içeren kırılmış bir tüp var. Bak, burada aklımı kurcalayan bir diğer soru da şu. Hadi tut ki Homelander V1 bileşiğini almış olsun. Bu bileşiği vücuduna nasıl enjekte edecek? Çünkü bize anlatılana göre Homelander'ın derisi aşırı sert. Yani iğneyi kabul edebilecek türden bir deri değil. Ama tabii ki de bölüm bunun bir yolunu bulacaktır. Ayrıca Hughie'nin üzerindeki Billy Joel tişörtü de böyle bas bas bağırıyor. Bu Starlight ve abimizin arabada şarkı söyledikleri ana bir göndermeydi. Başka bir fragmanda Butcher'ın Billy Joel hakkında çok fazla konuştuğu için Hughie'ye bağırdığı komik bir sahne de vardı. Ayrıca Homelander'ı bir laboratuvarın içinde görüyoruz. Sanki V1'in işe yarayıp yaramadığını görmek için birine bir doz veriyorlar. Sage'in bu sezonun başlarında Homelander ve Soldier Boy'u açıkladığı gibi Vought daha güçlü ve ölümsüz kahramanlar yaratsa da V1'i kullanmayı bırakmıştı. Çünkü çok dengesizdi. Deneyen binlerce kişiden sadece birkaç hayatta kalabilmişti. Soldier Boy, Stormfront ve Bombsite gibi isimler bunlardan sadece bazılarıydı. Tüm fragmanın Bombsite ve Soldier Boy'un geçmişine odaklanıyor olmasının sebebi aslında bu sezonun Soldier Boy'un yan dizisine zemin hazırlıyor olmasından kaynaklı. Bu bölümde nihayet gördüğümüz Bombsite karakteri o dizide de olacak. V1 yaşlanmayı durdurduğu için Bombsite o yan dizideki haliyle neredeyse aynı görünüyor. Muhtemelen sadece kostümü biraz farklı olacaktır. Homelander ve Sage bu insan denek üzerinde serumu test ederken Sage'in amacı farklı olabilir. Daha geçen hafta Ashley'e Homelander'ın V1'i almasını istemediğini söylüyordu. Muhtemelen bu süreci sabote etmek için elinden geleni yapacak veya Homelander'ın yan etkilerden korkup vazgeçmesini sağlamaya çalışacak. Önceki bölümlerde Homelander'ın ona V1'i yeniden üretmenin bir yolunu bul dediğini hatırlıyorsunuzdur zaten. Dünyanın en zeki insanı olduğu için halen bulamamasının nedenini geçen haftaki bölümde öğrenmiştik. Çünkü bulmak istemiyor. Homelander'ın buna sahip olmasını bilerek engelliyor yani. Hatta Fort Harmony'den son V1'i çalan Bombsite'ın arkasındaki ismin de Sage olması beni şaşırtmaz aslında. Deep'i daha sonra petrol sızıntısına benzer bir sıvı ile kaplı gördüğümüz tuhaf bir sahne var. Bağlamı net değil ama son birkaç bölümdür Black Noir'le olan çekişmesi düşünülürse bu hikayenin kızışmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Karanlık tarlaya çakılan kişi ise bence Bombsite. Çünkü daha sonraki bir sahnede çocuklarla buluşurken de benzer şekilde ortaya çıkıyor. Frenchie bir depoda Butcher'a Bombsite'ın geleceğinden neden bu kadar emin olduğunu soruyor. Muhtemelen V1'i ondan almaya çalışıyorlar ve Bombsite'ın sevdiği birini, belki eşi, belki de sevgilisi, onu rehin aldılar. The Boys dizisinden öğrendiğim bir şey varsa birini bir yere getirmenin en iyi yolu onun yakınını kaçırmaktır. Yani bu sevdiği birisi olabilir, eşi olabilir ya da bambaşka birisi olabilir. Aslında tüm bunlar Butcher karakterinin ne kadar boktan bir karaktere dönüşebileceğinin sinyallerini de veriyor. Aslında dönüştü ama çizgi romana kıyasla hala o boktanlık derecesinde değil. Devamında Vought'un emekli süper kahramanlar için kurulmuş bir huzur evini görüyoruz. Belki de Bombsite burada saklanıyordu. Sahne çok net değil ama elleri yanan biri var. Belki de Pyro'nun bu evrendeki bir versiyonu falandır. Bombsite ekibimizin tahmin ettiği gibi depoda görünüyor ve Butcher güç alanı yetenekleri olan başka bir yaşlı süper kahramana saldırıyor. Görünüşe göre bu huzur evinin esprisi tüm bu yaşlıların aslında çılgınca süper güçlere sahip olması. Son olarak Butcher ve Hughie'nin zamanımız tükeniyor dediği bir sahne var. Muhtemelen Bombsite'ın sevdiği kişiyi kaçırıp bu korkunç planı uygulama aşamasındalar ve Hughie bu durumdan pek memnun değil gibi. Tam da aralarının düzeldiği bir bölümün ardından bu gerginlik işleri yine karıştıracak gibi görünüyor.
Önceki sezonlarda ve bu sezondaki en büyük tartışma konularından birisi ise Hughie'nin Butcher'ın yaptığı işlerden hiç haz etmemesi. Burada tam olarak neler olduğunu, Soldier Boy'un neden Homelander'a yumruk attığını da kestirmek güç. Çünkü daha geçen haftaki bölümlerde aralarından su sızmıyordu bu ikilinin. Ayrıca önceki sezonlardan Paul Reiser'ın canlandırdığı Legend karakterini geri getiriyorlar. Dizide bu karakter 70'li ve 80'li yıllarda Madeline'den önce Vough'un başkan yardımcısıydı ve Soldier Boy dahil tüm süper kahramanları bu abimiz yönetiyordu. Çizgi romanlarda ise Vought için çalışmıyor. Her kahraman hakkında her şeyi bilen bir bilgi simsarıydı. Butcher zaten geçen bölüm bu abimizden yardım isteyeceğini söylemişti. Muhtemelen dünyadaki herkese tanıdığı için Bombside'ın yerini sadece onun bildiğini düşünüyor. Legend'ın fragmandaki repliği aslında finalin habercisi. Seni tanıyorsan Butcher bu işin sonunun kanlı bitmemesine imkan yok diyor. Zaten ironik ama final bölümünün adı da Kan ve Kemik. Bu isim önceki sezonlardaki Payback bölümünde Homelander'ın yaptığı bir konuşmaya göndermeydi. Homelander orada Butcher'la kaderinin yakılıp yıkılmış topraklar ve kanla yazıldığını söyleyerek büyük final savaşının fitilini ateşlemişti. İşler nasıl biterse bitsin çok büyük bir ters köşe bekliyorum. Tüm kalbimle umuyorum ki 7. bölümün sonuna geldiğimizde dizinin nasıl biteceğine dair çok daha net ipuçlarına sahip olacağız. Öte yandan Bombside'ın güçlerini daha net görüyoruz. Adam bildiğin canlı bomba gibi. Vücudu inanılmaz dayanıklı ve uçabiliyor. Butcher'ın üzerine bir füze gibi gittiği sahnede bayağı iyiydi. Geçen haftaki bölümde Bombside'ın elinde V1 olduğunu öğrenmişlerdi. Planları onu bulup V1'i almak ve Homelander'ın kullanmaması için onu götürmek. Buradaki iki eski takım arkadaşı Bombside ve Soldier Boy arasında da kıran kırana bir dövüş izleyeceğiz. Bombside'ın neden V1'i vermemek için bu kadar direndiği de net değil. Belki de arkasında yine Sage'in yaptığı bir plan vardır. Bana kalırsa tüm bu olaylar yeni gelecek olan Soldier Boy yan dizisi için bir hazırlık. Bu sezonun hikayesinin bir kısmı Soldier Boy'u daha derinlikli bir karakter yaparak o diziye zemin hazırlamak için ele geçirilmiş gibi duruyor. Bu adam 3. sezonda tek tük sıradan bir karakterken şu an kendisine dizi çekilebilecek kadar karmaşık bir karaktere dönüştürüldü. Bildiğiniz gibi gelecek yeni dizi birkaç sezon sürecek. Eğer final sezonunda neden bu kadar Soldier Boy'u izliyoruz diyorsanız sebebi işte bu. Burada benim aklımı kurcalayan bir soru var, hatta bunu size de sorayım. Sizce Soldier Boy finalde hayatta kalacak mı? Eğer Homelander V1 alırsa virüse karşı bağışıklık kazanacak. Bu da onu durdurulamaz yapacak. Onu durdurmanın tek yolu Soldier Boy'un enerji patlamasıyla kahramanlarımızın bir şekilde güçlerini Homelander'ın elinden alması olabilir. Bu arada yorumlarda teorilerinizi veya olası ölüm tahminlerinizi de yazmayı unutmayın. 6. bölüm videom çarşamba günü yayında olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.